Herkese merhabalar. Bugün sizlere bu gala çiçeğinin yani barış çiçeği de deniliyor. Yapımını anlatacağım. Bu şekilde çok pratik gerçekten. Hiç zorlanmayacağınız bir tarif. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel oluyor. Yine renk renk tercih edebileceğiniz bir tarif. Ee, Malzemelerine baktığımızda ben pamuklu ip tercih ediyorum. Bana çok soruluyor. Hangi markayı kullanıyorsunuz falan diye. Bunun için herhangi bir koton ip tercih edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Çünkü genellikle koton iplerin kalınlıkları aynı oluyor. Bazıları daha bir kalın oluyor. Ben orta kalınlıkta, normal kalınlıkta olanları kullanıyorum. Piyasada çok fazla koton ip var. Herhangi biri olur, hiç fark etmez. Sonrasında tığ olarak şu şekilde 3 numara 2,2 milim tığ kullanıyorum. Sıvı silikon kullandım bu tarifimde. Sıcak silikon da kullanabilirsiniz. Sıcak silikon daha çabuk tutuyor, daha çabuk yapışıyor. Böyle çoklu yaptığınız tariflerde, çoklu çiçeklerinizde sıcak silikon kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Sap kısmı için de şu şekilde tel kullanıyorum ben. Yine bunu da çok fazla soran oluyor. Bunu da aslında çiçek teli kullanmanız daha güzel, daha muntazam durur. Ben herkese hitap etmesi açısından, herkesin rahatlıkla bulabilmesi açısından amigurumi teli kullanıyorum. Bu da amigurumi teli dediğim şey de aslında elektrik kablosu arkadaşlar. Bu şekilde. 1,5 milim benimki. Çiçeklerimde bunu kullanıyorum artık. Daha sağlam oluyor çünkü çöp şişe göre. Ama siz yok kırılmaz, sıkıntı yaşamam derseniz, hani tercih etmezseniz çöp şiş de kullanabilirsiniz tabii ki. Ben artık tariflerimi bu şekilde telle yapıyorum. Daha sağlam duruyor dediğim gibi. Bunu da elektrikçilerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Her yerde olan bir tel çünkü. Kolaylıkla bulabileceğiniz bir tel. Malzemelerimiz bu şekilde. Hemen yapımına başlayabiliriz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet, pembe ipimi aldım. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyorum. Nasıl yapıyoruz sihirli halkamız? İpimizin bir ucunu tuttuk böyle. Bu şekilde doluyorum. Şöyle sihirli halkamı oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Batıyorum. Çektim. Tam da 2 tane ilmeğim oluyor. İkisini birden çekiyorum. 1. Ya bir tane daha. 2. 3. 6'ya tamamlıyorum. 4. 5 ve 6. Şimdi şu ipimi çekiyorum ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. İlk yaptığımız hangisiydi? Hemen şu bakın. Evet, bulamıyorsanız şöyle geriye doğru sayarak da bulabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şu gösterdiğim gibi buraya batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Yani ipimizi direkt çekiyoruz bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şurayı tamamen kapatıyorum. Ortasındaki boşluğu kapatmış oldum. Evet, ikinci sıramıza geçtik. Burada şu arkadaki ipimi de yürüteceğim burada. Sonradan kötü bir görüntü oluşturmaması için. İkinci sıramızda bütün alttaki ilmeklerin üzerine artırma yapıyoruz. Yani bütün ilmeklerin üzerine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Hemen şu zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum. Battım. Bu ipimi alıyorum yine. Bu şekilde bununla birlikte örmeye devam ediyorum. 1. Aynı yere 2. Yan tarafa geçiyorum. 1. Aynı yere ikinci sık iğne. Bu şekilde bütün ilmeklerimin üzerine tamamlıyorum. Sıra sonunda toplam 12 tane sık iğnemiz oluyor. Sıra sonunda toplam 12 tane sık iğnem oldu. Yine ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir tane zincir çekip 3. sıramıza geçmiş oluyoruz. 3. sırada bir tek bir çift örerek devam ediyorum.
Yine zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne. Bir yana geçiyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Bu şekilde bir tek bir çift örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 18 tane sık iğnem oluyor. Evet, ilmek kaydırmamı yapıp bir üst sıraya geçtim. Bir tane zincir çekiyorum. 4. sıramızdayız. Şimdi burada bir tek bir çift yaparak başlıyorum. Zincir yaptığım yerin dibinden başladım. Bir sık iğne, yan tarafa 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Şimdi 2 tek bir çift olarak örmeye devam ediyoruz. 1, 2 sık iğne, yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Bu şekilde 2 tek bir çift olarak örüyorum. Sıra sonunda bir tane sık iğnem kalacak. Oraya gelene kadar örüyoruz. Evet, sıra sonunda bir tane boşlukta sık iğnem kaldı. Onu da bir tane sık iğne yapıyorum oraya da. Bu şekilde sıramızı kapatıyoruz. İlk yaptığımız sık iğneye batarak ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Şimdi bu bitirdiğimiz sırada 24 tane sık iğnemiz oldu. 5. sıraya geçtik. Bu sırada 3 tek bir çift olarak örmeye devam ediyoruz. 3 tek bir tane de artırma yapıyoruz. Yani hemen başlayalım. Zincir yaptığım yerin dibinden battım. 1, 2, 3. 3 tek yan tarafa bir çift yapıyorum. 1, aynı yere 2. sık iğne. 3 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Evet, sıra sonuna geldim. İlmek kaydırma yapıp bir üst sıraya geçiyorum. Bu şekilde. 6. sıramıza geçtik. 6. sırada 2 tek bir çift yaparak başlıyorum. Hemen zincir yaptığım yerin dibinden batıyorum yine. 1, yan tarafa 2. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne. 2 tek bir çift yaptık yani. Şimdi 4 tek bir çift olarak örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tek yan tarafa bir çift. Aynı yere 2. sık iğne. Şimdi 4 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda 2 tane sık iğnem kalıyor. Oraya kadar gelelim. Evet. Sıra sonunda kalan 2 tane sık iğnemizi de örelim. Bir tane de burada var. 2. Şimdi ilk yaptığım sık iğne yine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekip 7. sıramıza geçiyoruz. Bu sırada 36 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 7. sıramıza geçiyoruz. Burada yarım trabzan olarak örmeye devam edeceğiz. Bir tane zincir çekmiştik ya, bunu 2'ye tamamlıyorum. Bir tane daha çektim yani. Şimdi 5 tane yarım trabzan yapıyorum. Nasıl yapıyoruz yarım trabzanı? Tığımın başına bir kere doluyorum. Hemen zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum yine. Şu şekilde battım. Tam da 3 tane ilmeğim oldu. Bu üçünü birden çekiyorum. Bu şekilde. Başına doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Bu şekilde. 2 tane yapmış olduk. Bunu 5'e tamamlıyoruz. 3 oldu. 4 ve 5. 5 tane yarım trabzan, bir tane yarım trabzan artırması yapıyorum. 1, aynı yere 2. yarım trabzanımız yani. Evet. 5 tek bir çift olarak ördük burada ama yarım trabzan olarak tamamlayacağız. 5 tek bir çift olarak örelim. Sıra sonunda 42 tane yarım trabzanımız olacak.
Evet, 7. sıramı da tamamladım. 8. sıraya geçtik. İlmek kaydırmayı yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum burada. 1, 2, 3. Şimdi 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Nasıl yapıyoruz? Bir tane tığımın başına doladım. Zincir yaptığım yerin dibine batıyorum. Bu şekilde. Tam 3 tane ilmeğim oluyor. Bunu 2 seferde çekiyoruz. Yani 2 tanesini bir çektim. Kalan ikisini de bir çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi tığımın başına bir kere doluyorum. Bir kere doladım tığımın başına. Yan tarafa geçiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. 2 seferde çekiyorum. 1, 2. Bu şekilde 5 tane 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane yapmış olduk. 3 tane daha yapalım. 3, 4 ve 5. Şimdi 15 tane ikili trabzan artırması yapıyoruz. Aynı yere ikişer tane ikili trabzan yapıyorum yani. 1, aynı yere 2. Yan tarafa geçiyorum. 1, aynı yere ikinci ikili trabzanım. Bu şekilde 15 tane olacak şekilde örüyorum. Ne oluyor? Tam şöyle bakın, tam orta noktaya gelmiş oluyor. Örgümüzü buradan başlattık ya, şu şekilde tam orta noktaya gelecek şekilde 15 tane örüyoruz. İkili trabzan artırmasını orada buluşuyoruz. Evet, bakın tam orta noktaya geldim. Şu şekilde baktığımda 15 tane ikili trabzan artırması yaptık. Tam bu orta noktaya geliyoruz. Şimdi burada üçlü trabzan artırması yapıyorum bir tane. Tığımın başına 2 kere doluyorum burada. Hemen yan tarafa batıyorum. 4 tane ilmek oluyor. Bunu 3 seferde çekiyorum. İkişer ikişer yani. İkisini bir çektim. İkisini bir. Kalan ikisini de bir çekiyorum. Yani 3 seferde çekmiş oluyoruz. Tığımın başına 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 1, 2 ve 3. Üçlü trabzan artırması yaptık yani. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Burada hemen şu bakın zincirlerin dibine şöyle şu şekilde 2 tane dalı var ya, trabzan tepesi yani. Buradan batarak ikisinden birden geçiriyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Zincirlerimi kapatıyorum yani burada. Şu çiçeğimizin uç noktasını oluşturmuş olduk burada. Şimdi tığımın başına 2 kere doluyorum. Bir kere daha üçlü trabzan artırması yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum ama yandaki ilmeğime battım. İkişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3. Aynı yere bir kez daha. 1, 2, 3 seferde çektim. Üçlü trabzan artırması yaptık. Bakın bu şekilde oluşmuş oldu uç noktamız. Bitince daha net belli olacak. Şimdi 15 tane ikili trabzan artırması yaparak devam ediyorum. Şurada ne yaptıysam bu kısımda da kalan yarısında da aynı işlemi tekrarlıyorum. 15 tane ikili trabzan artırması yapıyoruz. Aynı yere ikinci ikili trabzanım. Yan tarafa geçiyorum. 1, aynı yere ikinci ikili trabzanım. Bu şekilde 15 tane olacak şekilde tamamlayalım. Orada yine buluşalım. Evet, 15 tane ikili trabzanımı tamamladım. Şimdi 5 tane ilmeğim kaldı. Bunlara da ikili trabzan yapıyorum birer tane. 5 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz yani yan yana. 1, 2, 3, 4 ve sonuncuya yapıyorum. 5. İlk yaptığımız ikili trabzan tepesine batıyorum. Şu şekilde bakın. Şuydu ilk yaptığımız. İlmek kaydırmayı yapıp bir tane zincir çekiyorum ve burada ipimi kesiyorum artık. Uzun kesmemize gerek yok. Evet. Bu şekilde
oluşmuş oldu. Şimdi yeşil kısmını yapacağız alt tarafın. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Bakın. Şöyle düz tarafı bize bakacak şekilde. Şurası ters tarafı örgümüzün. Burası düz tarafı. Böyle tutuyorum. Şöyle sayıyoruz. Bakın en son yaptığımız yer var ya. Zincir yaptığımız yer. Oradan yan tarafa doğru şöyle 1, 2 ve 3. Üçüncüye batıyorum. İpimi alıyorum. Oraya sabitliyorum. Şu şekilde alıp bunu da yine yürütüyorum tabii ki, orada bırakmıyoruz. Bu şekilde çektim ya ipimi. Bir tane zincir çekiyorum. Sabitlemiş olduk ipimizi oraya. Şimdi bir tane daha zincir çektim. Evet. Şimdi yarım trabzan yaparak öreceğiz. Tığın başına bir kere doladım. Aynı yere bakın zincirlerin dibinden batıyorum. İpimi yürütüyorum bu sırada, unutmayalım. 3 tane ilmek oldu. Üçünü birden çekiyorum. Bu şekilde. Yan tarafa geçiyorum. Aynı şekilde yarım trabzan. Bu şekilde 6 tane yarım trabzan örüyoruz. 2 oldu. 3 4 5, şu pembe ipimi de yürüttüm bu sırada. Ve 6. Evet. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Bu şekilde örgümü çeviriyorum. Arka tarafına geçmiş olduk yani. Burada yine tığımın başına bir kere doladım. 5 tane yarım trabzan yapacağız ama bakın normalde hep zincirin dibinden başlıyorduk ya. Bu sefer burayı atlıyorum. İlk baştakini atlayıp hemen yan tarafa geçiyorum. Bakın şurayı atladık. Şuraya geçtik. Bir tane yarım trabzan. 5 tane yarım trabzan örüyoruz burada. Bir tanesini yaptım. Yan tarafa ikinci, üçüncü, dördüncü ve şurada zincirin tepesine oluyor burası. 5. Bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tane zincir çekip ipimizi kesebiliriz artık. Evet. Şu iplerimi de şu şekilde kesiyorum. Evet. Bakın. Bu şekilde hazır oldu. Asıl kısmı tamamladık. Şimdi içinin sarı tomurcuğunu hazırlayalım. Orayı yapalım. Hemen sarı ipimizi alıp gelelim. Tomurcuk kısmımız şu şekilde olacak. Böyle. Bunun için sihirli halka yaparak başlıyorum. Böyle sihirli halkamı oluşturuyorum hemen. Evet. İpimi biraz çekiyorum şuradan. Şimdi sihirli halkamın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. Şu baştakini çok böyle sıkı tutmayın. Çünkü orada dönüşlerde oraya battığımız için çok sıkı tutmayalım. Şimdi biraz gevşek tuttuk orayı. Ne yapıyoruz? 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Evet, 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ipimi çekiyorum şuradan. Çok şimdilik kapatmıyorum. Çünkü ilmek kaydırma yapacağım. O ilk gevşek tuttuğumuz yer bakın nasıl faydası oldu, gördünüz mü? Hemen rahatlıkla kapatabiliyorum örgümü. Çok aşırı da gevşek tutmayın, bu sefer çirkin durur. Çok sıkı da tutmayın. Bu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. Aynı şekilde zincir yaptığım yerin dibinden batarak devam ediyorum. 5 tane yine sık iğne. 1 yan tarafa 2 3 4 ve 5. Evet. Şimdi şu şekilde bakın. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum yine. Nasıl buluyorduk? Zor geliyorsa bakın burası şu an biraz açıldı. Aynı sayılarla devam ettiğimiz için. Zor geliyorsa hangisiydi ilk yaptığım diyorsanız geriye doğru sayın. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın tam burada. Gördünüz mü? Bu şekilde hemen
Ona batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Evet. Ne oldu? Bu şekilde ters döndü, değil mi? Bunu hemen şu şekilde düzeltiyoruz. Elimizle ittirerek. Sonrasında artık düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. İlk sıralarda böyle oluyor. Sonrasında normale dönüyor çünkü. Evet. Bu şekilde düzeltiyorum. Tamamdır. Şimdi şu ipimi, ilk başlangıçtaki ipimdi ya bu, şu orta kısmın. Sihirli halkanın ipi. Onu şöyle çekiyorum. Sihirli halkanın ortasını kapatıyorum. Evet, tamamen kapattım orayı. Bu şekilde oldu bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde örerek devam ediyorum. Şöyle, şimdi 2 sıra yapmış olduk biz. 9 sıra olacak şekilde tamamlıyoruz. 7 sıra daha örüyoruz yani. Böyle. Aynı şekilde hiçbir şey yapmadan 5 sık iğne ile her sırada 5'er sık iğne yaparak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, yapıştırma aşamasına geçebiliriz artık. Şimdi şu şekilde bakın. Bunun şöyle telimizi biraz uzatıyoruz. Şu kısmını alalım. Biraz uzattım. Evet. Gevşetiyorum o kısmı biraz. Şimdi buna bir miktar silikonumdan sıkacağım. Evet, şu kısmı biraz sıkıyorum çok olmadan. Evet. Hemen bu şekilde ittiriyorum. Evet. Sıcak silikon daha çabuk tutuyor tabii ki. Bu da böyle ufak işlemlerde. Biraz beklerim yapışması için diyorsanız bu sıvı silikonlar da olur. Şimdi evet, asıl aşamaya gelelim. Bunu iki türlü de kapatabilirsiniz. Nasıl? Bakın, ister böyle kapatın. Düz tarafı size bakacak şekilde. İsterseniz de ters tarafı size bakacak şekilde kapatın. Benim yaptığım bu şekilde, ters tarafı bana bakacak şekilde kapatıyorum ben. Yine öyle yapacağım. Şu şekilde ters tarafını kendime doğru tutuyorum. Böyle bunu şöyle şu şekilde elimizle ayarlıyoruz. Bakın. Şu tomurcuğunun hangi hizada olmasını istiyorsam o hizaya getiriyorum. Böyle iyi, benim için yeterli. Şimdi şu kısımlara silikondan süreceğim. Yalnız şu tam ortaya denk gelmesine dikkat edelim. Şu uç kısmı vardı ya, oraya denk gelmesine, aynı hizada olmasına dikkat edelim. Bu şekilde tutturuyorum. Şimdi bunu böyle tutarken diğerini de yapıştıracağım. Yine hem bu tarafa hem de bir miktar şuranın üzerine sıkacağım silikonumdan. Bunu da bu şekilde üzerine getiriyorum. Çok kapatmıyorum. Böyle yeterli. Şimdi şöyle elimle bir yandan düzeltiyorum. Bir yandan da yapışmasını sağlıyorum. Şuradaki yeşil alanımı da bu şekilde üst üste gelecek şekilde yapıştırıyorum. Yine oraya da silikonumdan sıkıyorum. Evet. Bunu tam şöyle üzerine gelecek şekilde, kapatacak şekilde tutuyorum. Evet, bu şekilde yapıştı gördüğünüz gibi. Şimdi artık şu yeşil sapını sarabilirim. Bunun için de yine ipimi şöyle tutuyorum. Bu şekilde sarıyorum. Şurada hiç telimin görünmemesini istiyorum. Buna dikkat edelim. Bu şekilde şu uç noktaya gelene kadar sarıyorum. Şimdi şu uç kısma yine bir miktar silikonumdan sıkıyorum. İpimi tutması için. O şekilde sarıyorum. Böyle. Ve burada artık ipimi kesiyorum. Evet. Bu şekilde çiçeğimiz hazır oluyor.